Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ama yine de tekrarlamakta fayda var. Bu videoda anlatılanlar tıpkı diğer videolarda olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil sevgili dostlar. Bu videoda da diğer videolarda olduğu gibi sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz dostlarım. Konumuz ne? Konumuz sizden gelen istek doğrultusunda Pepe olacak. Pepe'ye bir bakacağız. Desteklerine, dirençlerine, hedeflerine bakacağız. Pepe buradan alınır mı? Elimizde var, satalım mıyı? Yatırım tavsiyesi vermeden hani ben olsam ne yaparım şeklinde bir analiz yapacağız kıymetli dostlarım. Hiç bilmeyenler için şöyle söyleyelim. Pepe Ethereum ağında oluşturulmuş kurbağa temalı bir meme token. Öyle çok büyük bir işe yarayan, dünyayı kurtarmak, dünyayı daha iyi yaşanılır bir hale getirmek gibi bir davaları yok. Tamamen meme amaçlı yani şaka amaçlı üretilmiş bir proje. Ağ olarak da Ethereum ağını tercih etmişler. Kedi köpek coin'i değil, kurbağa coin'i sevgili dostlarım. Pepe. Şöyle de bir internet siteleri var. Gayet güzel. Hem buradaki diğer birçok meme token'da olmayan bir özellik var burada. Ne o? Stake özelliği. Pepe'nizi elinizde varsa Pepe buraya yatırarak stake ederek daha da arttırabiliyorsunuz. Evet, projenin ne olduğunu az çok anladıysak şöyle fiyatlama kısmına geçelim sevgili dostlar. Bitcoin %1,35, Ethereum'un ise ki Pepe'nin ana ağı Ethereum %1 artıda olduğu bir günde yapıyoruz bu analizi kıymetli dostlar. Marketteki sıralamasına doğru indiğimizde 24. sırada. Piyasanın en büyük meme tokenlarından bir tanesi. Toplam kripto para piyasasında ise 24. sırada sevgili dostlar. Bugün 0,45'lik bir kayıp yaşıyor. Nedenlerine birazdan bakacağız. Ama bu hafta %13,5'luk bir yükseliş yaşadı. Bu ay %45'lik bir yükseliş yaşadı ve yıl başında alıp unutanlar sevgili dostlar %700'lük bir yükseliş yaşadılar Pepe tarafında. Biraz daha ayrıntıya indiğimizde Pepe'nin piyasa değerinin 4,5 milyar dolara yakın bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Hacminin ise bugünkü işlemlerden dolayı biraz düşüşte ama yaklaşık 1 milyar dolarlık bir işlem hacmi olduğunu görüyoruz Pepe'nin. Göstergeler bize ne söylüyor Pepe konusunda? Osilatörlerden momentum al, MACD o momentum sat, MACD ise al veriyor. Nasıl okumak lazım bunu? Momentum kısa vade, kısa vadede bir geri çekilme bekliyoruz. MACD ise biraz daha orta vade, orta vadede ise sorun yok. Yani biraz önce bir geri çekilme, ardından yükseliş bekliyor osilatörler kıymetli dostlar. Hareketli ortalamalara geldiğimizde ise hacim ağırlıklı hareketli ortalama 100'den geçiyor arkadaşlar. Fiyat 103. 100'ün üzerinde kaldığı müddetçe bir problem yok. Yaklaşık 1 milyar dolarlık hacim var demiştik. Bu hacim Pepe'nin yükselişi için yeterli diyor bize hacim ağırlıklı ortalama. Ama 100'ün altında bir kapanış tehlikeli diyor hareketli ortalamalar. Peki gerçek bir yükseliş için, roketleri açmamız için, uçması, kaçması, gitmesi için aradığımız seviye Hull hareketli ortalamanın geçmiş olduğu seviye olan 107'den geçiyor arkadaşlar. 107'nin üzerinde atarsa Pepe bahar bahçe olur, roketler gelir. 107'nin altındaysa sıkıntı, daha doğrusu sıkıntı da demeyelim çünkü 100'ün üzerinde 107'nin altında. Ne oluyor o zaman görünüm? Nötr oluyor arkadaşlar. Çok böyle sağlıklı bir cevap veremiyoruz buradaki göstergelere baktığımızda. Ama ortalamamızın al olduğunu hatırlatalım. Şimdi bizim bir grafiğimiz var sevgili dostlar. Pepe tarafında işte al diyor sevgili dostlar. Sat diyor. Al diyor. Sat diyor. Al diyor. Sat diyor arkadaşlar. Ve en son al diyor arkadaşlar. Ve bu al gelmiş gelmiş gelmiş. Burayı kıramamış üst bandı. Bir geri çekilmiş ve aynı bandı gene kıramadığını görüyoruz. Yani yukarıdan aşağıya doğru sert bir şekilde bir düşen bir trend var. Aşağıdan yukarıya doğru çıkan da bir
trend var sevgili dostlar. Şöyle çıkan bir trend var. Ve bu iki trendi birleştirdiğimizde karşımıza bir simetrik üçgen çıkıyor. Buraya kadar hep belirsizdi ya her şey. Gene aynı neticeye varıyoruz. Yani şurada simetrik üçgenin altında şuralarda olmuş olsaydık size çok rahat bir şekilde alın derdik. Şurada üst bantta ya da burada üst bantta olsaydık da gene çok rahat bir şekilde satın da diyebilirdik. Şu an için şöyle geniş pencereden 2 günlükten 3 günlükten baktığımızda grafikte bir şey söyleyemiyoruz. O halde ne yapacağız? Biraz daha yakın planda, biraz daha kısa vadede bakacağız Pepe'ye kıymetli dostlar. Evet, 4 saatlikte aldığımızda görünüyor ki evet kanalın altı yani çizgimizin şu üçgenin altında bakınız şurada bir al sinyali var. Burada bir sat sinyali var. Buradan bir al sinyali var ve burada bir sat sinyali var ve burada bir al sinyali var ve şu bölgede sat sinyali var ve gene buraya gelmiş 109'a gelmiş. 109'a gelmiş ve aynen backtest geriye doğru dönmüş arkadaşlar. Ne bekliyoruz Pepe'de? Aşağıya doğru düşmesini, aşağıya 94'lere doğru bir geri çekilme, kesin demeyelim de 94'lere doğru bir geri çekilme bekliyoruz. Açık net bir şekilde bu görünüyor kıymetli dostlarım Pepe tarafında. 94'lere geldiğinde yukarıya doğru eğer iki tane 4 saatlik yeşil kapanış görür isek alım yapabiliriz. Bu sefer üçgeni kırmasını ama 109'u kıramamasını, ardından 109'dan şöyle aşağıya üçgenden bir red üçgene çekilip ardından buradan yoluna devam etmesini bekliyoruz. Ne demişti bize göstergeler? Kısa vadede bir geri çekilme ama orta vadede ise yukarıya doğru bir trend bekliyoruz demiş idi. Şu anki bizim öngörümüz arkadaşlar %60 dolayısıyla 60 oranında budur. 94'ün altında kapanış görürsek, iki tane 94'ün altında 4 saatlik kapanış görürsek ki bu ihtimal %40'tır. O zaman stop olmaktan başka çare yok. Çünkü düşüyor demektir. İlk desteğimiz neresi? Şu alt destek sevgili dostlar. Buralar 83'lere kadar düşer. 83'ün altında bir kapanışta görürsek Allah korusun bu sefer geleceğimiz yer 67 olur. Dediğim gibi buraya kadar düşmesi %40. Buralardan büyük bir ihtimalle döner ama dönemezse buralara da düşme ihtimalimiz %20. Şu an için bu kötü senaryoyu biliyoruz. Aklımızın bir köşesinde var ama %60, %40'tan, %20'den büyüktür arkadaşlar. Yönün kısa vadede geri ama orta uzun vadede ileri olduğunu söylemek daha mantıklı oluyor. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmadan bunu söylüyorum kendi düşüncelerim. 109'da bir direnç var arkadaşlar. 109 direncini kırdıktan sonra bir sonraki hedefimiz biraz daha yukarıya alalım. Görelim 134 olarak görülüyor Pepe'de bir sonraki hedef. Sonrası 171, sonrası 241, sonrası zaten boğaya girdik demektir artık buralara geldikten sonra. 241'den sonra bir sonraki hedef 352, 467 ve 534'ler görülüyor Pepe tarafında. 534 final midir bilemeyiz ama şu an kağıt üzerinde evde yaptığımız hesaba göre görünen hedef 534 olarak görülüyor sevgili dostlar. Dilerim tez zamanda, kısa zamanda 534'leri görürüz de yeni hesaplamalar, yeni boğa hedefleri belirleriz. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Pepe tarafında önce bir geri çekilme, ardından yükseliş bekliyoruz. Bu geri çekilmelerde panik yapmaya, korkmaya gerek yok. Bence o geri çekilme alım fırsatı olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık.